Merhabalar arkadaşlar, Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yakadan başlamalı çok kolay bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimde BİM'de satılan iplerden kullanacağım arkadaşlar. Ören Bayan'ın Kitty Baby ipi. 100 gramı 300 metre uzunluğunda bir ip arkadaşlar. Bebek ipi. Renk kodunu da vereyim. Kodu 377 arkadaşlar. Bu renkte örmek isterseniz. Yeleğimizin yapılışına geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Yeni model videolarımdan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Videomu beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim. 3,5 numaralı şişe 79 ilmek atarak başlıyoruz arkadaşlar. Yakasından başlıyoruz. Önce yakası için 4 sıra haroşa öreceğiz. Sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer sıralarda örmeden alacağım arkadaşlar. Öreceğiz arkadaşlar. Yine öreceğiz diğer sıralarda. Sıra sonunda ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğiz. 4 sıra yakası için haroşa öreceğim. Haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. İsterseniz her iki yönde düzden de örebilirsiniz. İpin rengini çok sevdim arkadaşlar. Bugün aldım. Hemen de başlamak istedim. Şöyle yakından göstereyim. İpin içinde renkler var. Kahverengi ve mavi. Bu renk benim çok hoşuma gitti. Başka renkler de vardı ama ben bu rengi tercih ettim. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters örüp gelelim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Kenarların tırtıklı olmasını istediğim için sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Sıra başında ters olarak örüyorum. Yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam edelim. Sadece sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp diğer yüze geçince sıra başındaki ilmeği ters olarak örüyoruz. Kenarlarımın tırtıklı olmasını istediğim için bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Bildiğiniz kenar tekniklerini de örmüş olduğunuz yeleklere uygulayabilirsiniz. Ben bu şekilde daha düzgün göründüğü için sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Sıra başında ters olarak örüyorum. Şimdi yakamızı 3 ya da 4 sıraya tamamlayıp gelelim arkadaşlar. İsterseniz 3 sıra yakası için, isterseniz de 4 sıra örebilirsiniz. Daha sonra kol ve beden ayrımlarına geçeceğiz. Şimdi yakasını tamamlayıp geliyorum. Yeleğimizin yakası için 3 haroşa sırası ördüm. Biraz daha kalın isterseniz bir sıra daha örebilirsiniz. Bu sırada kol ve beden ayrımlarına geçiyorum arkadaşlar. Önler için 15 ilmek ayırdım. Kolum için 13 ilmek. Arka bedenimiz için 23 ilmek. Tekrar kol için 13 ilmek. Önler 15 ilmek olacak arkadaşlar. Şimdi artırmalarımızı nasıl yapıyorum göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 ilmek patımız için haroşa ördüm. Yeleğimiz boyunca bu haroşa ilmeklerimiz devam edecek. 6 ilmek haroşamız
hem ön yüzde hem de arka yüzde ters örerek devam edeceğiz. Şimdi ilmek ayracıma kadar ilmeklerimi düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm. İlmek ayracımızın olduğu yere artırma yapacağım arkadaşlar. İlmek ayracımı çıkardım. Artırmamı daha net anlatabilmek için önce önden ilmeğimi, alttaki ipi önden sol şişime geçiriyorum. Düz olarak örüyorum. Buraya bir ilmek artırma yapmış olduk. Bir ilmek daha artırma yapacağım. Bu defa arkadan aynı ipi sol şişime geçirdim. Düz olarak örüyorum. Bu robo modelini daha önce kanalımda anlattım arkadaşlar, kısa video olarak. Şimdi 2 ilmek artırmış olduk. İlmek ayracımı 2 ilmeğin ortasına takıyorum. Birkaç artırma sırası ilmek ayracıyla devam edeceğim arkadaşlar, karışıklık olmasın diye. Şimdi kolum için 13 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şimdi tekrar artırma yapacağım. Ayracımı çıkarmayayım arkadaşlar. Önden alttaki ipe giriyorum. Buradaki ipe düz olarak örüyorum. Bir ilmek artırma yapmış oldum. Ayracımı sağ şişime geçiriyorum. Bu defa arkadan alttaki ipe girip düz olarak örüyorum. İpim arkada olacak arkadaşlar. İlmek ayracımı sonra takayım arkadaşlar. Alttan ipe girip düz olarak örüyoruz. Yine buraya 2 ilmek artırma yapmış olduk. Artırmış olduğum ilmeklerin ortasına ayracımı takıyorum. Arka bedende olan 23 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 23 ilmeğimi ördükten sonra alttaki ipi önden sol şişime geçiriyorum. Düz olarak örüyorum. Ayracımı çıkarayım arkadaşlar. Daha sonra aynı ipe arkadan sol şişimle girip düz olarak örüyorum. 2 ilmek artırmış olduk. Artırmış olduğum ilmeklerin ortasına ayracımı geçiriyorum. Sizler de mutlaka ayraç takın arkadaşlar. Birkaç sıra ilerledikten sonra ayraç kullanmayacağım. Çünkü model kendisini belli eden bir model. Kolumda olan 13 ilmeği düz olarak örüyorum. Yine alttaki ipe önden giriyorum. Düz olarak örüyorum. Aynı ipe arkadan girip ilmeğimizi düz olarak örüyoruz.
Şimdi ön bedende olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek düz ördükten sonra kalan 6 ilmeğim kaldı. Kalan 6 ilmekten 5 tanesini haroşa olarak örüyorum. 6. ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Artırmış olduğum ilmekleri de arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi ön yüze geçiyorum. İkinci artırma sırasındayız. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sırada ilik açalım arkadaşlar. 3 ilmek ördükten sonra alttaki ipi şu şekilde şişime geçirdim. Ters olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek daha ters ördüm. Buraya ilk iliğimizi açmış olduk arkadaşlar. İsterseniz bir sıra önce de açabilirsiniz. 1-2 sıra olması fark etmez. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir önceki sırada 9 ilmek örüp artırma yapmıştık. Bu sırada 10 ilmek örüp artırmamızı yapacağız. Ben artık ayraçları çıkaracağım arkadaşlar. Sizler birkaç sıra daha devam edebilirsiniz. Ayrım yerlerimiz bu sırada daha çok belli olacak. Önce alttaki ipe önden girip düz olarak örüyoruz. Daha sonra arkadan girip düz olarak örüyoruz. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpin deseni çok güzel arkadaşlar. Ben çok sevdim. Ördükçe de daha çok belli oluyor. Şimdi kolda olan ilmeklerimi ördüm. Kolda bir önceki sırada 13 ilmek örmüştük. Bu sırada artırma ilmeğimizle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 bir ilmek daha. Önce önden, daha sonra arkadan girip düz olarak örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüyoruz. Şimdi kolda olan ilmeklerimi sayacağım. Artırmış olduğum ilmeklerle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ilmeğim oldu. Tekrar 17 ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Bunu arka bedene ekleyeceğiz. Son artırmış olduğum ilmeği. Şimdi arka bedende olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Ayracımı çıkarıyorum çünkü artırmalarımızı yaptıkça artırma yerlerimizde ajur modeli oluşuyor arkadaşlar. Ajur modeli de kendisini gösterdiği için artırma yerlerimiz belli oluyor. Şimdi yine alttaki ipi önden sol şişime geçirdim.
düz olarak örüyorum. Daha sonra arkadan yine aynı ipi sol şişime geçirip yine düz olarak örüyorum. Kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. İlmek ayracımı çıkardım. Önce önden sol şişime ipi geçiriyorum. Düz olarak örüyorum. Daha sonra arkadan ipimi geçirip yine düz olarak örüyorum. 2 ilmek artırmış olduk. Her artırma yerinde 2 ilmek artırıyoruz arkadaşlar. Burada 2 ilmek artırdık. Birini ön bedene, diğerini kola. Yine burada 2 ilmek artırdık. Birini kola, diğerini arka bedene. Burada da 2 ilmek artırdık arkadaşlar. Artırmış olduğumuz bir ilmeği arka bedene, diğerini kola. Yine burada da aynı şekilde birini kola, diğerini ön bedene ekleyeceğiz ayrımlarımızı yaparken. Kalan 6 ilmeğin 5 tanesini haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Artırdığımız ilmekleri de ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Sıra sonundaki ilmeği örmeden aldım. Sıra başında şimdi ters olarak öreceğim. 3. artırma sırasındayız. Altı ilmek ters örüyorum. 10 sırada bir iliklerimizi açalım arkadaşlar. İlk iliğimizi burada açmıştık. İkinci sıra oldu. 12 sırada bir iliklerimizi açalım. 10 sırada değil 12. Daha küçük yapmak isterseniz de 10 sırada açabilirsiniz tabii ki. 12 haroşa sırasında bir iliklerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ayrım kısmına kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Roba artırma kısmımız kendisini belli etti arkadaşlar. 3. artırma sırasında. Şimdi alttaki ipe önden sol şişimle giriyorum. Biraz şöyle çektirelim arkadaşlar rahat örebilmek için. Düz olarak örüyorum. Şimdi sol şişimle arkadan aynı ipi geçiriyorum. Yine düz olarak örüyorum. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3,5 numaralı şişimize 79 ilmek atarak başladık arkadaşlar yeleğimize. Önler 15 ilmek, kollar 13 ilmek, arka bedenimiz ise 23 ilmekten oluşuyor. Ön bedenimizin 15 ilmekten 6 tanesini patımız için haroşa olarak örüyoruz. Diğer ilmekleri ön beden için düz olarak örüyoruz. Yine ayrım kısmına kadar geldim. Önden sol şişimle alttaki ipe giriyorum. Düz olarak örüyorum. Daha sonra aynı ipe arkadan girip düz olarak örüyoruz. Arka bedende olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu yeleğimde bu roba artırma tekniğini kullandım arkadaşlar. Görüntüsü gerçekten çok güzel. Videom YouTube kanalımda videosu var arkadaşlar. Birkaç önceki videoda anlatmıştım. İsterseniz o videomu da izleyebilirsiniz.
Şimdi yine artırma kısmına geldim. Önden alttaki ipe girip düz olarak örüyorum. Aynı ipe bir de arkadan girip düz olarak örüyoruz. Robamızın boyunu yeleğimizin büyüklüğüne göre ayarlayalım arkadaşlar. İstediğimiz genişliğe gelene kadar robamızı örelim. Ben çok fazla büyük yapmayacağım. Roba kısmını ördükten sonra kaç artırma sırası ördüğümü söyleyeceğim. Şimdi artırmalarımıza aynısı gibi devam edelim. Robamızı tamamlayalım arkadaşlar. Robada biraz ilerleyip gelelim. Robamızı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm arkadaşlar. Yakasından sonra sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 artırma sırası ördük. Yakadan sonra sayarsak da 18 haroşa sıramız var arkadaşlar. 18 artırma sırasından sonra 3 sıra haroşa ördüm. 2 sıra ördüm. Şimdi 3. haroşa sırasını örüyorum arkadaşlar. Haroşamı her iki yönde tersten örüyorum. 12 haroşa sırasında bir de iliklerimi açıyorum arkadaşlar. İkinci iliğimi 12 haroşa sırasından sonra açtım. Şimdi kol kesimini yapacağım. Eğer daha büyük yapmak isterseniz arkadaşlar 19-20 artırma sırası yapabilirsiniz. Benim için bu büyüklük yeterli olduğu için 18 artırma sırası ördükten sonra 3 sıra haroşa örmemiz gerekiyor. 3. haroşa sıramızı örüyoruz. Ön bedenimde 33 ilmeğimi ördüm. Ön bedende olan ilmekleri. Şimdi 3. haroşa sırasında kolumu kesiyorum. Kolda şu anda 2 haroşa sıramız var. İpim önde. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kolumuzda olan ilmeklerimizi keselim arkadaşlar. Diğer ayrım kısmına kadar kolda olan ilmeklerimizi ön yüzde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Kolda olan ilmeklerimi keserek ayrım kısmına kadar geldim arkadaşlar. Ayrım kısmımız şu şekilde. Normalde tam burada artırma yapıyorduk. Şimdi bu ilmeğim kolda olduğu için bu ilmeğimi de keseceğim. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi arka bedenimizde olan ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Diğer ayrım kısmına kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arka bedenimizde olan ilmeklerimi ayrım kısmına kadar örerek geldim. Tam ayrım yerindeyiz arkadaşlar. Şimdi kolda olan ilmeklerimi yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kolda olan ilmeklerimizi ayrım kısmımıza kadar keserek ilerleyelim. Kolda olan ilmekleri kestim. Ön bedenimizde 33 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi kestim. Şimdi kalan ilmekleri haroşa olarak örelim. Bu arada ipi boynuma almıştım arkadaşlar. Haroşayı boyunda daha rahat örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzde kol altında
artırmalarımız olacak. Sıramı tamamladım. Arka yüzdeyim. Arka yüzde koltuk altında artırmalarımız olacak. Koltuk altına kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kol altına kadar ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi 4 ilmek artırma yapacağız kol altında. 1 2 3. Bu sırada 3 ilmek artırdım. Diğer sırada da 1 ilmek artırarak 4 ilmek kol altında artırmış olacağız. Şimdi diğer kol altına kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp geliyorum. Diğer kol altına kadar örerek geldim arkadaşlar. Şimdi bu kol altında da 3 ilmek artırma yapacağım. 1 2 3. Ön yüzde yine kol altında birer ilmek artırma yapacağız. İlmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Sıramı örerek tamamladım. Şişimde toplamda 131 ilmeğim var. Ön yüzde bu kol altında bir ilmek, bu kol altında da bir ilmek artırma yaparak ilmek sayımızı 133 ilmeğe tamamlayacağız. Bu sırada hem de model kurulumuna geçiyorum arkadaşlar. Modelimiz 4'ün katları artı bir ilmekten oluşuyor. Pat kısımlarını saymıyoruz arkadaşlar. İlmek sayınız pat kısımlarını sayımıza eklemiyoruz. İlmeklerimizin 4'ün katı artı bir ilmek olması gerekiyor arkadaşlar. Tek sayı olması gerekiyor model kurulumu için. Şimdi 6 ilmek patımı ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Bu sırada modelimizi kuruyoruz. Bir ilmek ters ördükten sonra dolama yapıyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Kesmiş oluyorum 3 ilmeği. Tekrar dolama yaptım. Bir ilmek ters örüyorum. Dolama yapıyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıp bir ilmek ters örüyorum. Modelimizin kenarlarında bir ilmek ters ilmeğimiz olacak. Örmüş olduğumuz ters ilmekleri arka yüzde düz olarak öreceğiz. 6 ilmek patımızdan sonra modeli tekrarlıyorum arkadaşlar. Bir ilmek ters örüyoruz. Bu ters ilmeği arka yüzde düz. Daha sonra dolama yapıp 3 ilmeği kesiyoruz. Tekrar dolama yapıp ters ilmek örüyoruz. Ters ilmeği arka yüzde düz olarak öreceğim. Dolama yapıyoruz. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Tekrar dolama yapıp bir ilmek ters örüyoruz. Ters ilmeğimizi arka yüzde düz olarak öreceğiz. Şimdi ters ilmeğimi ördükten sonra dolama yapıp 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıp bir ilmek ters örüyorum. Dolama yapıyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıyorum. 3 ilmeği kestiğimiz için kenarlarına artırma yapıyoruz arkadaşlar. Artırmalarımızı da ajur olarak yapıyoruz. İlmek sayımız değişmiyor. Yine ters ilmeklerin arasında 3 ilmeğimiz oluyor. 1 2 3. Ters örüyoruz. 1 2 3. Şimdi bir ilmek ters örüyorum. Dolama yapıp 3 ilmeği kesiyorum. Tekrar dolama yapıyorum. 2 ilmek burada eksilttiğimiz için kenarlarında ajur yaparak ilmekleri tekrar artırmış oluyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. Dolama yapıyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıp bir ilmek ters örüyorum.
Dolama yapıp 3 ilmeği kesmem gerekiyor arkadaşlar. Burada bir ilmek artırma yapacağım için 2 ilmek kesiyorum. Kol altında bir ilmek artırma yapıp 135 ilmeğe tamamlayacaktık. 3 değil de 2 ilmeği kesiyoruz. Burada tekrar dolama yapıyoruz. Bir ilmek artırmış oluyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. Dolama yapıyorum. 3 ilmeği burada birlikte örüyorum. Üç ilmeği birlikte ördüm. Dolama yaptım. Bir ilmek ters örüyorum. Dolama yapıyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar dolama yapıp bir ilmek ters örüyorum. Sıralamamız bu şekilde. 3 ilmeği kestiğimiz için kenarlarında ajur yaparak artırma yapıyoruz. Model aralarında ise bir ilmek ters ilmeğimiz var. Ters ilmekleri ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak öreceğiz. Şimdi aradaki ters ilmeğimizden sonra dolama yapıp 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sıralamamız bu şekilde sıra sonuna kadar devam etsin arkadaşlar. Tersten sonra dolama, 3 ilmek kes, tekrar dolama yap, bir ilmek ters ör. Ters ilmeğimden sonra dolama, 3 ilmeği birlikte örerek kes, tekrar dolama, bir ilmek ters ör. Sıralamamız bu şekilde devam etsin. Yine bu kol altında da arkadaşlar 2 ilmeği birlikte keselim. 3 değil de 2 ilmeği kesersek yine burada bir ilmek artırmış oluruz. Toplamda şişimizde olan ilmek sayısı 135 ilmek olmuş olur. Şimdi sıralamamızı dikkat ederek sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. 3, 6, 7 ilmeğim kaldı. En son 3 ilmeği birlikte örerek kestim. Dolama yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu ters ilmeğimi arka yüzde düz. Kalan 6 ilmeğimi 5 tanesini haroşa olarak sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Şimdi patımızda olan 6 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modelimizin birinci sırasını tamamladık. Şimdi arka yüzde ikinci sırasındayız. Patımızdan sonra bir ilmek düz örüyorum. Modelde olan ilmekleri ters örüyorum arka yüzde. 1, 2, 3. 3 ilmek ters, bir ilmek düz. 3 ilmek ters, bir ilmek düz. 3 ilmek ters, bir ilmek düz olarak devam ediyor. Sıralamamız bu şekilde arkadaşlar. 3 ters, bir düz. 3 ters, bir düz. Modelde 4'ün katlarından oluşuyor. Artı bir ilmek ekliyoruz. 4, 8, 12, 16 diye devam ediyor. Artı bir ilmek ekliyoruz. Pat ilmeklerimizi saymadan arkadaşlar. İlmek sayımızın tek olması gerekiyor. Biz modelimizi 133 ilmek üzerine kurduk. 4 eklersek 137, tekrar 4 ilmek eklersek de 141 ilmek üzerine modeli kurabilirsiniz. Roba kısmında daha fazla artırma yaptıysanız ilmek sayınız değişecektir. 1, 2, 3. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz örüyoruz. Sıralamamız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 3 ters, 1 düz olarak devam edip sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Şimdi modelde 3. sıradayım. Ön yüzdeyiz. Pat ilmeklerimizi ters olarak örelim. 1, 2, 3,
4, 5, 6. 6 ilmek haroşamı ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Bu ters ördüğüm ilmek arka yüzde düz olarak örüyoruz. Şimdi 3 ilmek düz, 1, 2, 3, bir ilmek ters. Modelimizin 3. sırasını bu şekilde örüyoruz. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters olarak sıralamamız devam ediyor. Arka yüzde 3 ters ilmeğimiz vardı arkadaşlar. 3 ters ilmeği ön yüzde düz olarak örüyoruz. Model aralarında ise 1 ilmek ters ilmeğimiz var. Bu ters ilmekleri de arka yüzde düz olarak örüyoruz. Modelimizin 3. sırasını 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 3 ilmek düz örerek tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. En son 3 ilmeği düz olarak ördüm. 1 ilmek ters ördüm. Bu ters ilmeğimi arka yüzde düz olarak öreceğim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 5 tanesini haroşa olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Modelin 4. sırasındayız. Model 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Kenar patımızı haroşa olarak örüyoruz. 3 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyoruz. Modelimizin 4. sırasında sıralamamız bu şekilde devam ediyor. 3 ters 1 düz, 3 ters 1 düz olarak devam ediyoruz. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyorum. Sıramızı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Tersleri ters ördüm. Düz ilmekleri düz, haroşa ilmeklerimi sıra sonunda 6 haroşa ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sondaki ilmeği örmeden alıp ön yüze geçtim. Şimdi modelde 1. sırayı öreceğiz arkadaşlar. Bu sırada modelimizi 4 sırada tamamladık. 6 ilmek patımızı haroşa olarak örüyorum. Şimdi 1 ilmek ters örüyorum 6 ilmekten sonra. Görmüş olduğumuz 3 düz ilmeği tersten sonra 1 ilmek dolama yapıyoruz arkadaşlar. Dolamadan sonra 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Dolama yapıp 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıp 1 ilmek ters örüyorum. Dolama yapıyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıp 1 ilmek ters örüyorum. Dolama yapıp 3 ilmeği ters örüyorum. Birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıp 1 ilmek ters örüyorum. Modelimizin 1. sırasını ilk model sırasında olduğu gibi örüyoruz arkadaşlar. 3 düz ilmeğimiz var. Düz ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kenarlarında artırma yapıyoruz. Model aralarında ise ters ilmeğimiz var. Ters ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Şimdi ters ilmeğimi ördükten sonra dolama yapıp 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıp 1 ilmek ters örüyorum. Dolama yapıyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yapıp 1 ilmek ters örüyorum. Tekrar dolama yapıyorum. Görmüş olduğum 3 düz ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yapıyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Sıralamamızı bu şekilde örerek devam edelim arkadaşlar. İpimizin rengi açık olduğu için model çok belli olmuyor ama görüntüsü olarak çok güzel arkadaşlar. Videoda çok belli olmuyor. Şimdi modelimizin 1. sırasını örerek tamamlayalım. Ön yüzü modelin 1. sırasını tamamladım.
arka yüze geçiyorum. Modelde ikinci sıradayız. Modelimiz ilerledikçe kendisini gösteriyor arkadaşlar. Birkaç model sırası örünce görüntüsü daha güzel olacak. 6 ilmek patımızda olan ilmeklerimizi ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters örüyorum. İkinci sıramızın sıralaması bu şekilde arkadaşlar. İkinci sıramızı 3 ters 1 düz olarak örüp geliyorum. Modelin ikinci sırasını tamamladım. Şimdi modelde ön yüzde 3. sıradayım. Patımızda olan ilmekleri haroşa olarak örüyorum. 5 6 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 3 ilmek düz örüyoruz. Üçüncü sıramızın sıralaması da bu şekilde devam ediyor. 3 düz 1 ters, 3 düz 1 ters olarak devam ediyor. Model 4 sıradan oluşuyor. 4 sırada bir modeli tekrarlıyoruz. Kaydırma yapmadan modelde ilerliyoruz 4 sırada bir. Modelimizi kurarken de 4'ün katları artı 1 ilmek üzerine modelimizi kuruyoruz. Ön yüzü yani modelin 3. sırasını örüyorum. 3 düz 1 ters olarak örüp tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüzde ise modeli 1 düz 3 ters 1 düz 3 ters olarak devam edelim. Ön yüzde ters ördüğümüz ilmekleri arka yüzde düz, 3 ilmeği düz örüyoruz ön yüzde, arka yüzde de ters olarak örüp modelin 4. sırasını da tamamlayalım. Tekrar model kurulumuna geçelim arkadaşlar. Modelde 4 sırada bir tekrarlayarak devam edelim. Yeleğimizin boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra lastik kısmı için 3-4 sıra haroşa öreceğiz. Şimdi yeleğimize istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp geliyorum. Beden kısmını istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Modelden sonra 4 haroşa sırası ördüm. Şimdi kesimlerime geçeceğim. Toplamda yakasından sayarsak, yaka haroşalarında sayarsak 55 haroşa sıramız oldu. Modeli de sayalım arkadaşlar, kaç model yaptığımızı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 model oldu. 12 haroşa sırasında bir de iliklerimi açtım. Toplamda 5 tane iliğimiz oldu. 5 tane düğme dikeceğiz. Şimdi nasıl kesiyorum göstereyim. Kol kesimini yapmış olduğumuz gibi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ilmeği şişime takıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği şişime takıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ilmeği şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Yeleğimizi tamamlayalım. İlmekleri kesip yeleğimi tamamladım. Şimdi yeleğimizin ölçülerini vereyim. Yeleğimde bir yumak kullandım. 330 metre uzunluğunda. İpimizden biraz da kaldı. Yeleğimiz bir yaş ölçülerinde.
Beden genişliği 28 santim. Yakasından beden uzunluğu ise 32-33 santim oldu. 1-1,5 yaş ölçülerindeki bebeklerin kullanımına uygun. Yeleğimizin arkadan görüntüsü de böyle. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.